49 yılının başıydı. Roma'nın güçlü generallerinden biri adı Julius Caesar. Ordusunu güney yönüne İtalya'nın kalbine doğru sürüyordu. Önünde küçük, sıradan gibi görünen ama tarihin akışını değiştirecek bir engel vardı. Rubikon Nehri. Roma yasalarına göre hiçbir general bu nehri ordusuyla geçemezdi. Çünkü o nehrin ötesi doğrudan Roma'ya giden yoldu. Ama Caesar tam da bunu yapmaya karar vermişti. Bu adım Roma Cumhuriyeti'nin sonunu ve Roma İmparatorluğu'nun doğuşunu başlatacak iç savaşın işaretiydi. Düşünsene, bundan sadece birkaç yüzyıl önce Roma küçücük, kimsenin tanımadığı bir kasabaydı. Keltler gelip şehri yağmaladığında kimse Roma'nın bir gün dünyanın efendisi olacağına inanmazdı. Ama işte o küçük kasaba büyümüş, güçlenmiş ve şimdi kendi kaderini belirleyecek bir dönüm noktasına gelmişti. Roma'nın hikayesi sadece savaşlardan ibaret değildi. Aynı zamanda efsanelerle yoğrulmuştu. Romalılar şehrin kuruluşunu milattan önce 753'e dayandırır. Rivayete göre Romulus ve Remus adında ikiz kardeşler Tiber Nehri kıyısında bir kurt tarafından büyütülmüşlerdi. Zamanla kendi şehirlerini kurmaya karar verdiler. Ancak anlaşmazlık çıktı. Romulus kardeşi Remus'u öldürdü ve yeni şehre adını verdi: Roma. Sonraki kuşaklar bu hikayeyi daha da büyüttü. Büyük şair Vergilius, Roma'nın köklerini Truva'ya kadar uzattı. Truva'dan kaçan kahraman Aeneas'ın soyundan geldiklerini anlattı. Böylece Romalılar kendilerini sadece İtalya'nın değil, efsanelerin ve destanların mirasçıları olarak gördüler. Ve işte tam bu miras, Sezar'ın Rubikon'u geçmeye karar verdiği o anla birleşti. Roma artık eski Roma değildi. Bu andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Aslında Romulus ve Remus'un hikayesi. Ne kadar heyecan verici olsa da büyük ihtimalle sadece bir efsaneydi. Gerçek daha farklıydı. Arkeologların bulduğu izler bize şunu söylüyor: Roma bir anda kurulmadı. Binlerde Roma'nın 7 tepesinin çevresinde küçük köyler vardı. Zamanla bu köyler birleşti ve yavaş yavaş bir kasabaya dönüştü. Yani Roma bir sabah uyanıp kurulmadı. Yüzyıllar boyunca büyüyerek doğdu. Yine de Romalılar kendi geçmişlerini anlamak için bir kuruluş hikayesi uydurdular. İlk krallarını Romulus ilan ettiler. Ardından Numa Pompilius geldi. Onun en büyük mirası Roma'nın dini sistemlerini kurması ve ilk takvimi ortaya koymasıydı. Sonra Tullus Hostilius, ardından Ancus Marcius geldi. Daha sonra krallar sırasıyla Tarquinius Priscus, Servius Tullius ve son kral Tarquinius Superbus oldu. Romalılar bu dönemi bir monarşi olarak hatırladı. Ama bu mutlak bir krallık değildi. Krallar farklı ailelerden gelen soyluların da onayıyla seçiliyordu. Yine de bu kronolojinin ne kadar doğru olduğu tartışmalı. Çünkü anlatılanlara göre 7 kral toplamda 2,5 yüzyıldan fazla hüküm sürmüştü. Bu da her birinin yaklaşık 35 yıl iktidarda kaldığı anlamına gelir ki, tarih için pek de gerçekçi görünmüyor. Ama bir şey kesin: Roma'nın son kralı Tarquinius Superbus'tu. Rivayete göre M.Ö. 534'te tahtı zorla ele geçirmişti. Sert, baskıcı ve kibirli bir kraldı. Senatoyu kendi çıkarına göre yönlendirdi. Komşularla savaşlara girdi, büyük inşaatlar yaptırdı. Ama aynı zamanda halkın nefretini kazandı. Bardağı taşıran damla ise çok daha kişisel bir olay oldu. Superbus'un oğlu Lucretia adında soylu bir kadına zorla sahip oldu. Bu korkunç olay Roma halkını öfkeye boğdu. Halk ayaklandı. Kralları şehirden kovdu. Superbus sürgüne gitti ve yıllar sonra orada öldü. Onun gidişi sadece bir kralın düşüşü değildi. Roma tarihinde yeni bir dönemin başlangıcıydı. Halk bir daha tek bir kralın yönetimine boyun eğmemeye karar verdi. Roma Cumhuriyeti işte böyle doğdu. Milattan önce 509 yılı. Tarihçiler bu yılı Roma'da krallığın sona erdiği zaman olarak anlatır. O yıllarda yalnızca Roma'da değil, Yunan şehirlerinde de tiranlar devriliyor. Yerlerini halkın söz sahibi olduğu yeni yönetimler alıyordu. Roma da kendi yolunu seçti. Krallarını kovdu ve farklı bir yönetim biçimine geçti: Cumhuriyet. Roma Cumhuriyeti basit bir düzen değildi. Karma bir anayasaya sahipti. En büyük otorite şehrin en köklü ailelerinden gelen birkaç yüz adamın oluşturduğu senatoydu.
Senato devletin aklı gibi çalışıyordu. Fakat asıl yürütme gücü her yıl halk tarafından seçilen 2 konsülün elindeydi. Bu konsüller yalnızca 12 ay görev yapabiliyorlardı. Normalde 42 yaşını doldurmuş olmaları gerekirdi. Ama bu kural bazen göz ardı edilirdi. Çoğu aristokrat ailelerden yani patricilerden seçilirdi. Roma sadece soyluların şehri değildi. Halkın da sesi vardı. Halkı koruyan makam tribünlerdi. Tribünler Roma'nın sıradan insanları olan plebler tarafından seçilir ve özellikle adaletle ilgili büyük yetkilere sahip olurlardı. Böylece Roma'da hem soyluların gücü hem de halkın sesi dengelenmişti. Cumhuriyetin ilk yüzyıllarında tarih daha belirgin hale gelir. Çünkü artık yalnızca söylenceler değil, daha somut kanıtlar vardır. Yine de Roma'nın geçmişine dair bilgilerimizin çoğu çok sonra yazılmıştır. Mesela tarihçi Titus Livius, Milattan önce 1. yüzyılda Roma'nın kuruluşundan kendi zamanına kadar olan olayları yazmıştır. Onun eseri çok kıymetlidir. Ama erken dönem Roma'yı anlatırken çoğu kez halkın hafızasında yaşayan hikayelere dayanmıştır. Yine de Cumhuriyet döneminde kesin olarak bildiğimiz şeyler vardır. Romalılar milattan önce 449 yılında kapsamlı bir yasa hazırladılar. Bu yasa şehrin merkezindeki forumda yani Büyük Pazar yerinde 12 bronz levha üzerine yazılıp halka gösterildi. Bu yasalar yüzyıllar boyunca Roma hukukunun ve toplum düzeninin temeli oldu. Levhalarda her şey yazılıydı. Mahkemelerin nasıl işleyeceği, evlilik kuralları, aile hayatı, arazi hakları. Eğer birisi haksızlığa uğrarsa nasıl adalet arayacağı bile bu levhalarda yer alıyordu. Roma artık bir şehir devleti olmaktan çıkıyor. Hem halkı hem de soyluları içine alan güçlü bir düzen kuruyordu. Bu düzen yüzyıllar boyunca dünyanın en etkili yönetimlerinden biri olacaktı. Roma yasaları öyle ayrıntılıydı ki bir ağacın başka birinin arazisine devrilmesi durumunda kimin sorumlu olacağına kadar kurallar koymuşlardı. Bu kadar ince düşünmeleri boşuna değildi. Çünkü Roma'yı büyük yapan şey sadece orduları ya da fetihleri değil, adalet ve düzeni korumaya olan inancıydı. Bugün bile hukuk sistemlerimizin temeli onlara dayanır. Ama Roma, Cumhuriyet kurulduğu anda bir süper güç olmadı. Aslında uzun bir süre yalnızca Orta İtalya'da sıkışıp kalmış küçük bir şehir devletiydi. Tiber Nehri kıyısında yer alıyor, denize açılan Ostia limanına kadar uzanan dar bir bölgeyi kontrol ediyordu. Bunun ötesinde gücü sınırlıydı. O dönemde kuzeyde Etrüsk şehirleri, güneyde ise Yunan kolonileri Roma'dan çok daha zengin ve gelişmişti. Hatta Etrüskler bir süre Roma'ya hükmetmişti. Roma'nın ne kadar güçsüz olduğunu gösteren en büyük olaylardan biri ise Milattan önce 390 yılında yaşandı. Bir Kelt ordusu şehri işgal edip yağmaladı. Bu Roma için büyük bir utançtı. Ama belki de tam bu yenilgi Roma'nın kaderini değiştirdi. Çünkü bu saldırıdan sonra Romalılar çok daha savaşçı ve kararlı oldular. Komşularıyla, özellikle Samnitler ve Latin halklarıyla yıllar süren savaşlara girdiler. Orduları diğer şehir devletlerinde olduğu gibi vatandaşlardan oluşuyordu. Profesyonel askerler henüz yoktu ama Romalı erkekler iyi eğitilmiş ve disiplinliydi. Öyle ki Keltlerin saldırısından yalnızca bir yüzyıl sonra Roma Orta İtalya'nın büyük kısmını ve kuzeyde Etrüsk bölgesini fethetmeyi başarmıştı. Ardından gözlerini güneye, zengin Yunan kolonilerine çevirdiler. İşte Roma'nın gerçek anlamda yükselişi böyle başladı. Ama dışarıda savaş sürerken Roma'nın kendi içinde de büyük bir mücadele vardı. Buna tarihçiler sınıf çatışması adını verir. Çünkü Roma toplumu ikiye ayrılmıştı. Aristokrat patriciler ve sıradan halk yani plebler. Bir insanın hangi sınıfta olduğu, hangi aileden geldiğine bağlıydı. Patriciler hem çok daha zengindi hem de şehrin topraklarının çoğunu ellerinde tutuyordu. Bu yüzden Cumhuriyet'in ilk yıllarında gerçek güç hep onların elindeydi. Bu durum doğal olarak huzursuzluk yaratıyordu. Plebler savaşlarda kan döküyor ama ganimeti ve toprağı patriciler topluyordu. Hatta 12 levhanın ilan edilmesinden kısa bir süre sonra bile büyük bir adaletsizlik yaşandı. Normalde her yıl halk 10 tribün seçiyordu. O yıl patriciler sistemi kendi lehlerine çarpıttılar ve tribünlüklerin bir kısmını
kendi adamlarına verdiler. Bu, pleblerin öfkesini iyice artırdı. Roma artık hem dışarıda savaşırken güçleniyor hem de içeride adalet arayışıyla kaynıyordu. Ve bu iki yolculuk şehrin geleceğini belirleyecekti. Roma'daki sosyal gerilimler uzun yıllar sürdü. Patriciler ile plebler arasındaki bu mücadele nihayet M.Ö. 287 yılında çıkarılan yasalarla sona erdi. Bu yasalar patricilerin ayrıcalıklarını sınırlıyor ve pleblere daha fazla hak tanıyordu. Böylece sıradan halk, yani plebler, Roma toplumunda patricilerle aynı seviyeye geldi. Zamanla bazı pleb aileleri öyle zenginleşti ki birçok patrici ailesinden bile daha güçlü hale geldiler. Ama Romalılar çok muhafazakar bir halktı. Yasalar değişmişti ama insanlar kendilerini hala ya patrici ya da pleb olarak görmeye devam etti. Bu ayrım toplumun dokusuna işlemişti. Tam da bu sırada Roma tüm Akdeniz dünyasının sahnesine çıkmaya hazırlanıyordu. Orta İtalya'nın fethi ve Samnit savaşlarında kazanılan zaferlerden sonra Romalılar hızla güneye yöneldiler. Güney İtalya ve Sicilya yüzyıllar önce Yunan şehir devletleri tarafından kolonileştirilmişti. O kadar yoğun bir yerleşim vardı ki Yunanlılar buraya Magna Graecia, yani Büyük Yunanistan diyordu. Bu şehirler zengin, kültürlü ve ticaret ağlarıyla güçlüydü. Roma, M.Ö. 280'li yılların sonunda Apulia'daki Tarentum'un topraklarına girmeye kalkışınca işler karıştı. Tarentum'un halkı yalnız değildi. Güneydeki Yunan şehirleri birleşti ve Roma'ya karşı bir koalisyon kurdu. Üstelik Epirus'un kralı olan Pyrrhus'u da yardıma çağırdılar. Pyrrhus büyük bir komutandı. Romalılar karşısında birkaç kez zafer kazandı. Ama bu zaferler öylesine ağır bedellerle geldi ki kazanırken bile aslında kaybediyordu. Askerlerini kaybetti, gücünü yitirdi. Sonunda düşmanını tam olarak yenemeden İtalya'yı terk etmek zorunda kaldı. İşte bu yüzden bugün bile çok pahalıya mal olan bir başarıya Pyrrhus zaferi denir. Pyrrhus gittikten sonra Romalılar Tarentum'u ele geçirdi. Bu Roma için dönüm noktasıydı. Artık güneyin kapıları açılmıştı. Ama bu aynı zamanda yeni ve çok daha büyük bir savaşın da başlangıcıydı. Çünkü Güney İtalya'nın fethi Roma'yı doğrudan Sicilya'ya getirmişti. Ve Sicilya'nın çoğu, o dönemin Batı Akdeniz'deki en büyük deniz gücü Kartaca'nın kontrolündeydi. Kartaca, yüzlerce yıl önce Levant'tan gelen Fenikeliler tarafından kurulmuştu. Bu yüzden Romalılar onlara Fenikeliler derdi. İşte bu yüzden Roma ile Kartaca arasındaki savaşlar Pön Savaşları olarak bilinecekti. 1. Pön Savaşı M.Ö. 264 yılında başladı. Bu savaşların önemi abartılamaz. Çünkü sonucu Batı Akdeniz'e kimin hükmedeceğini belirleyecekti. Eğer Kartaca galip gelseydi, belki de antik dünyanın tarihi bambaşka yazılacaktı. Savaşın başında Kartaca birçok yönden Roma'dan üstündü. Roma hala Orta İtalya'nın küçük bir cumhuriyetiyken Kartaca çoktan Akdeniz'de köklü bir güç haline gelmişti. Hatta Batı Afrika kıyılarına seferler düzenlemiş, liderlerinden Hanno'nun anlattığına göre Senegal'e, belki de daha da uzağa ulaşmıştı. Roma'nın kaderi artık büyük bir sınavın eşiğindeydi. Çünkü Akdeniz'in gerçek hakimi kim olacaktı? Roma mı yoksa Kartaca mı? Kartacalıların ne kadar korkutucu bir deniz gücü olduğunu anlamak için bile onların uzak seferlerine bakmak yeterliydi. Oysa Romalılar denizde savaş konusunda neredeyse hiç deneyime sahip değildi. Bu yüzden 1. Pön Savaşı uzun süre Sicilya ve İtalya kıyılarında yoğunlaştı. Ama Romalılar vazgeçmedi. Zamanla kendi filolarını inşa ettiler ve milattan önce 256 yılında Kuzey Afrika'ya bir sefer düzenlemeyi bile başardılar. Çeyrek yüzyıldan uzun süren bu amansız savaşta yüzlerce savaş gemisi Akdeniz'in dalgaları üzerinde çarpıştı. Sonunda Roma üstün geldi. Milattan önce 241 yılında Kartacalılar geri çekilmek zorunda kaldı. Roma Sicilya'yı aldı, ardından Sardinya ve Korsika'yı da ele geçirdi. Ama Kartaca tamamen bitmedi. Onları yeni bir savaş için hazırlayan güçlü bir liderleri vardı. Hamilçar Barca. O ve ailesi batıda Hispanya topraklarında yeni bir güç merkezi kurmaya başladılar. Bu Roma'ya karşı ikinci büyük savaşın temelini atacaktı. Ve bu yeni savaşın başında Hamilcar'ın oğlu Hannibal vardı. Milattan önce 218 yılında
Roma ile Kartaca arasındaki ikinci savaş başladı. Hannibal öyle bir plan yaptı ki Romalılar asla beklemiyordu. Ordusunu gemilerle değil, karadan getirdi. İspanya'dan çıktı, Galya üzerinden yürüdü ve Karlı Alp dağlarını aşarak İtalya'ya girdi. Bu inanılmaz bir yolculuktu. Romalılar denizden gelecek bir saldırı beklerken Hannibal ordusuyla İtalya'nın kalbine inmişti. Önümüzdeki 2 yıl boyunca Romalıları art arda yendi. En büyük darbe milattan önce 216 yılının 2. gününde geldi. Cannae Savaşı'nda 70.000 kişilik Roma ordusu Hannibal tarafından neredeyse tamamen yok edildi. Bu Roma için korkunç bir yıkımdı. Eğer Hannibal o an Roma şehrine yürümüş olsaydı, belki de Roma tarihi orada sona erecekti. Ama Hannibal bunu yapmadı. Onun yerine İtalya'da çeşitli bölgelerde savaşmaya devam etti. Roma ise toparlandı. İspanya'ya yeni ordular gönderdi. Yavaş yavaş denge değişti. Genç Roma generali Publius Cornelius Scipio sahneye çıktı. İspanya'da Kartacalıları yendi. Ardından Senato'yu ikna etti ve Kuzey Afrika'ya büyük bir sefer düzenledi. Artık Kartaca'nın kendi toprakları tehlikedeydi. Hannibal mecburen ana vatanına döndü. Milattan önce 202 yılında Zama Savaşı'nda Hannibal ile Scipio karşı karşıya geldi. Sonunda Roma kazandı. Ertesi yıl Kartaca teslim olmak zorunda kaldı. Böylece Kartaca artık yalnızca Kuzey Afrika'da küçük bir şehir devletine indirgenmişti. Roma ise İspanya'nın büyük bölümünü kontrolüne aldı. Artık Batı Akdeniz'in tartışmasız tek hakimi olmuştu. İkinci Pön Savaşı sadece Roma ile Kartaca arasındaki bir mücadele değildi. İtalya, İspanya ve Kuzey Afrika'daki pek çok müttefik de bu savaşın içine çekildi. Dahası savaşın gidişatı Doğu Akdeniz'deki Helenistik krallıklarla Roma'yı karşı karşıya getirdi. Büyük İskender'in ölümünden sonra parçalanan imparatorluğun haleflerinden biri olan Selevkoslar, Kartaca'dan kovulan Hannibal'i kendi ordularında komutan yaptı. Bu Roma için büyük bir provokasyondu. Böylece Roma ile Selevkoslar arasında yeni bir savaş başladı. Bu, önümüzdeki 130 yıl boyunca Roma'nın Doğu Akdeniz'de de durmaksızın savaşacağı dönemlerin ilkiydi. Başlangıçta Roma, doğuda toprak ele geçirme konusunda isteksiz görünüyordu. Çoğu kez zafer kazandıktan sonra büyük tazminatlar almakla ve müttefiklerine fayda sağlayacak antlaşmalar yapmakla yetiniyordu. Sanki hakimiyet alanını Batı Akdeniz'le sınırlı tutmak istiyordu. Ama bu tutum uzun sürmedi. Milattan önce 171 ile 168 yılları arasındaki 3. Makedonya Savaşı her şeyi değiştirdi. Pidna Savaşı'nda Romalılar büyük bir zafer kazandı. Ardından Makedonya topraklarını doğrudan işgal etmek yerine onları parçalara ayırdı ve Roma'ya bağlı müşteri devletler haline getirdi. Bu yöntem Roma'nın yeni stratejisini gösteriyordu. Toprakları doğrudan yönetmek yerine yerel elitleri kullanmak. Onlar Roma adına hükmediyor, Roma'ya haraç gönderiyorlardı. Böylece Roma, imparatorluğun yükünü paylaşarak hızla büyüyordu. Ama bu sakin görünen düzen uzun sürmeyecekti. Çünkü Kartaca hala ayakta bir şehir devleti olarak nefes alıyordu. Roma'nın gölgesinde yaşamak zorunda kalan bu eski deniz imparatorluğu kısa süre sonra yeniden Roma'nın dikkatini üzerine çekecekti. Romalıların çoğu Kartaca'nın hala ayakta olmasından hoşnutsuzdu. Sonunda milattan önce 149 yılında 3. Pön Savaşı başladı. Buna savaş demek aslında yetersiz kalır. Çünkü yaşanan şey gerçek anlamda bir yok etme hareketiydi. Kartaca kuşatıldı. Milattan önce 146 yılında şehir düştü. Yerle bir edildi. Halkı köleleştirildi. Rivayete göre Romalılar toprağa tuz serperek bir daha hiçbir şeyin yetişmemesini bile sağlamaya çalıştı. Böylece yalnızca bir şehir değil, bütün bir kültür tarihten silindi. Kartacalıların eserlerinden neredeyse hiçbir şey günümüze ulaşmadı. Bu antik çağın en korkunç soykırımlarından biriydi. Aynı yıl Romalılar Yunanistan'ı da fethederek Korint şehrini yok etti. Böylece Roma artık Akdeniz dünyasının tartışmasız hakimi olmuştu. Fakat Roma o dönemde henüz kültürel anlamda olgun bir yer değildi. Kolezyum gibi görkemli yapılar ya da Cicero, Vergilius ve Seneca gibi büyük yazarlar daha doğmamıştı. O yılların Roma'sı daha çok taşra hayatına yakın sade bir yerdi. En ünlü yazarlarından biri olan Marcus Porcius Cato, yani Cato the Elder, Senato'daki her konuşmasını
Kartaca yok edilmelidir sözleriyle bitiriyordu. Onun yazdıkları da Roma'nın karakterini gösteriyordu. Tarım, kırsal yaşam, ahlaki öğütler. Roma, kültürden çok disiplin ve gelenekle yaşayan bir halktı. Yine de Roma bir sünger gibiydi. Fethettiği kültürlerden etkileniyordu. Bugün Roma ile özdeşleşen gladyatör oyunları aslında Etrüsklerden alınmıştı. Tarım üzerine yazdığı kitabında bile Cato, Kartacalı bir yazar olan Mago'nun eserlerinden faydalanmıştı. Milattan önce 2. yüzyılda Roma doğuya doğru genişledikçe Yunan kültürüyle karşılaştı. Yunanlar Roma'ya göre çok daha gelişmişti. Felsefe, edebiyat, sanat. Kısa sürede Romalılar bunları benimsemeye başladı. Cato gibi bazıları buna karşı çıksa da Roma Yunan etkisine kapıldı. Milattan önce 1. yüzyıla gelindiğinde Roma Stoacı felsefeyi, Yunan edebiyatını ve Yunan sosyal hayatını tamamen içine çekmişti. Politik ve askeri olarak Yunanları fetheden Roma, kültürel olarak Yunanlar tarafından fethedilmişti. Roma yalnızca kültürel açıdan değil, toplumsal açıdan da değişiyordu. İtalya büyümüş, Roma zenginleşmişti. Ama elde edilen ganimetler eşit dağılmıyordu. Büyük toprak sahipleri ve aristokratlar daha da güçlenirken sıradan halk fakirleşmeye devam ediyordu. Köleler zenginlerin kır malikanelerinde çalışıyor, şehirdeki fakirler ise kalabalık apartman bloklarında sıkışıp yaşıyordu. Milattan önce 2. yüzyılın sonuna doğru bu eşitsizlik Roma'nın içini kaynattı. Gracchi kardeşler gibi siyasetçiler reform yapmak istediler. Ama ikisi de öldürüldü. Bu gerginlikler Roma toplumunu derin bir krize sürükledi. Üstelik Roma büyüdükçe yeni sorunlarla da karşılaştı. Yüzyıllardır Roma'nın egemenliği altında yaşayan birçok İtalyan kasabası hala vatandaşlık hakkından mahrumdu. Onlar müttefik sayılıyor ama tam haklara sahip olmuyorlardı. Bu durum sonunda patladı. Milattan önce 91 yılında sosyal savaş başladı. 4 yıl süren kanlı mücadele sonunda Romalılar kazandı. Ama aynı zamanda birçok İtalyana vatandaşlık hakkı vermek zorunda kaldı. Bu savaş yalnızca hak arayışıyla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda Roma'nın büyük generallerinden ikisinin Gaius Marius ve Lucius Cornelius Sulla'nın rekabetini de ateşledi. Marius, İspanya'daki seferlerden Kuzey Afrika'daki Jugurta Savaşı'na kadar birçok başarı kazanmış deneyimli bir komutandı. Ve o günlerde Roma'yı en büyük tehditlerinden birine karşı savunmada başrolü üstlenecekti. Milattan önce 109 yılında Cimbri adında bir Germen kabilesi Alplerin yakınındaki Roma topraklarına saldırdı ve bir Roma ordusunu bozguna uğrattı. Bu yenilgi Roma şehrini bile düşman saldırısına açık hale getirdi. Tam o anda Roma'yı kurtaran kişi ünlü general Gaius Marius oldu. Ordusunu kuzeye götürdü, Cimbri ve müttefiklerini yendi. Kuzey Afrika'da Jugurta'ya karşı kazandığı zaferlerden sonra bu başarı Marius'un ününü daha da büyüttü. Ancak onu Roma tarihinde unutulmaz yapan asıl şey yaptığı reformlardı. Milattan önce 107 yılında Roma ordusunu kökten değiştiren kararlar aldı. Artık ordu sadece vatandaşların kısa süreli hizmet ettiği bir milis gücü değil, profesyonel bir kuvvet olacaktı. Lejyonerler 20, 30 hatta 35 yıl boyunca hizmet edecekti. Marius aynı zamanda siyasi sahnede de olağanüstü bir güç haline geldi. Milattan önce 104 ile 100 arasında 5 yıl üst üste konsül seçilerek bir rekor kırdı. Bu olağanüstü durum Roma Cumhuriyeti'nin yeni bir döneme girdiğinin işaretiydi. Generaller artık devletin kendisinden bile daha güçlü olabiliyordu. Ama Marius yalnız değildi. Ondan 20 yaş küçük olan Lucius Cornelius Sulla da Kuzey Afrika'daki Jugurta Savaşı'nda ün kazanmaya başlamıştı. İkisi arasındaki rekabet yıllar içinde büyüdü ve sosyal savaş sırasında doruğa çıktı. Sulla, doğuda Pontus kralı Mitridates'e karşı savaşa gönderildiğinde büyük başarı kazandı. Ama bu Roma içinde büyük bir bölünmeye yol açtı. Artık şehir ikiye ayrılmıştı. Bir yanda Marius'un izinden giden Populares, yani halkın desteğini arkasına alan grup. Diğer yandaysa Sulla'nın temsil ettiği Optimates, yani aristokrat ailelerin gücünü korumak isteyenler. Bu gerilim sonunda milattan önce 83 yılında iç savaşa dönüştü. Sulla ordusunu Roma'ya yürüttü ve zafer kazandı. Cumhuriyet yasaları ona acil durumlarda sınırsız yetkiler veren diktatör unvanını verdi.
Sulla bu gücü kullanarak rakiplerini acımasızca tasfiye etti. Marius'un destekçileri öldürüldü, mallarına el kondu. Ama Sulla'nın hikayesi farklı bitti. Milattan önce 79 yılında gönüllü olarak diktatörlükten vazgeçti ve emekliye ayrıldı. Bir yıl sonra öldü. Ancak ardında korkutucu bir soru bıraktı. Ya bir gün biri Sulla'nın yaptığını yapar ama gücü bırakmazsa? Bu kriz Roma'nın gelecekteki liderlerini derinden etkiledi. Örneğin Sulla'nın yanında savaşan genç bir subay, Gnaeus Pompeius yani Pompey hızla yükseldi. Öte yanda ise Marius'un tarafında olan genç bir adam vardı. Gaius Julius Caesar. Sulla'nın tasfiyelerinden kıl payı kurtulmuştu. Henüz gençti ama bir gün Roma'nın kaderini belirleyecekti. Sulla öldükten sonra Pompey sahneye çıktı. İspanya'da Sertorius'a karşı savaştı. Yıllar süren mücadeleden sonra galip geldi. İtalya'ya döndüğünde ise Roma'nın en zengin adamı Marcus Crassus ile birlikte ünlü köle isyanını bastırdı. Spartacus'un ordusu milattan önce 71 yılında yok edildi. Pompey hızla Roma'nın yeni yıldızı haline geldi. Milattan önce 70 yılında konsül seçildi. Bu, Cumhuriyet'in artık generallerin elinde şekillenmeye başladığının en açık işaretiydi. Cumhuriyet'in bu döneminde konsül olmak yalnızca bir prestij değil, aynı zamanda büyük bir fırsattı. Çünkü görev bittikten sonra bir eyaleti yönetme ve ordunun başına geçme hakkı veriliyordu. Bu da yeni fetihler yaparak daha da güçlü olmanın kapısını açıyordu. Pompey, konsüllüğünün ardından Roma'dan ayrıldı. Görevi büyüktü. Doğu Akdeniz'de ticareti tehdit eden korsanlık sorununu çözmek. Korsanlar o kadar cüretkardı ki Roma'nın Ostia limanını bile basmış, bazı senatörleri kaçırmışlardı. Pompey dev bir filo topladı. Yunan adalarına ve Anadolu kıyılarına sığınan korsanları sıkıştırdı ve milattan önce 67 yılında Korakesyon Savaşı'nda onları yendi. Tam bu sırada Roma'nın en büyük düşmanlarından biri yeniden ortaya çıktı. Pontus kralı Mithridates. Yıllardır süren savaş artık bir çıkmaza girmişti. Pompey doğuda hazırdı ve savaşa katılarak Mithridates'i nihayet yenilgiye uğrattı. Sonra Suriye'ye yürüdü, Seleukos İmparatorluğu'nun son kalıntılarını yıktı. Yahudiye krallığını Roma'ya bağlı bir devlet haline getirdi. Hatta Arabistan'daki Nabatlılara kadar uzandı. Petra'ya seferler düzenledi ve baharat ticaretini keşfetti. Milattan önce 63 yılına gelindiğinde Pompey, Doğu Akdeniz'in hakimiydi. Pontus'u ve Seleukos topraklarını ilhak etmiş, Yahudiye ve Mısır gibi devletleri Roma'nın müşteri krallıkları haline getirmişti. Roma'ya döndüğünde ona Pompeius Magnus yani Büyük Pompey unvanı verildi. Ama tarih tekerrür ediyordu. Yarım yüzyıl önce Marius'un yıldızı nasıl sönmüşse şimdi Pompey'de genç bir rakip tarafından gölgede bırakılacaktı. Bu rakip hızla yükselen Julius Caesar'dı. Caesar milattan önce 64 yılında Roma'nın baş rahibi olmuştu. Halkın sevgisini kazanmak için servetini cömertçe harcıyor, kurnaz politikacılarla ittifaklar kuruyordu. Milattan önce 59 yılında konsül oldu. Görevinden sonra Pompey gibi doğuya gitmedi. Bunun yerine Galya'da komuta aldı. O zamanlar Galya'nın yalnızca küçük bir kısmı Roma'ya bağlıydı. Geri kalan topraklarda onlarca bağımsız Kelt kabilesi yaşıyordu. Caesar bunların hepsini fethetmeye karar verdi. Milattan önce 58 ile 52 yılları arasında yıldırım gibi bir kampanya yürüttü. Bütün Galya'yı Roma'nın boyunduruğu altına aldı. Doruk noktası Alesya kuşatmasıydı. Burada Kelt savaş lordu Vercingetorix kabileleri birleştirip Roma'ya karşı çıkmıştı. Ama Caesar galip geldi. Galya Roma'ya katıldı. Caesar'ın zaferleri Roma'da büyük yankı uyandırdı. Halk gözünde zamanın adamı artık oydu. Pompey ise gölgede kalmaya başlamıştı. İki generalin karşı karşıya gelmesi kaçınılmazdı. Önceleri aralarındaki rekabet Marcus Crassus'un katılımıyla kurulan birinci Üçlü İttifak sayesinde dengelenmişti. Pompey, Caesar ve Crassus güçlerini paylaşmış, Cumhuriyet içinde nüfuzlarını artırmışlardı. Hatta ittifakı güçlendirmek için Pompey, Caesar'ın kızı Julia ile evlenmişti. Ama ittifak kısa sürdü. Julia öldü, bağ koptu. Ardından Crassus, Part İmparatorluğu'na karşı sefere çıktı. Zafer umuyordu ama milattan önce 53 yılında
Carrhae Savaşı'nda büyük ordusu çölde yok oldu. Bu, Roma'nın gördüğü en büyük felaketlerden biriydi. Crassus'un ölümüyle ittifak dağıldı. Artık yalnızca iki güç kalmıştı: Pompei ve Caesar. Pompei, senatodaki muhafazakarların desteğini aldı. Caesar ise halkın sevgisine dayanan Populares'in lideri haline geldi. Roma, eski patrici ve pleb kavgasını hatırlatan yeni bir bölünmeye sürüklenmişti. Sonunda Senato, Caesar'ın ordusunu bırakmasını istedi. Ama Caesar bunu reddetti. Milattan önce 49 yılının başında ordusuyla Rubikon Nehri'ne geldi. Bir biyografa göre nehrin kenarında ünlü sözünü söyledi: "Zarlar atıldı." Artık dönüş yoktu. Cumhuriyet iç savaşa sürüklenmişti. Pompei ve Senato'nun muhafazakar kanadıyla Caesar arasındaki iç savaş başlamıştı. Çatışma uzun yıllara yayıldı ama belirleyici anlar sadece 20 ay gibi kısa bir sürede yaşandı. Caesar milattan önce 49 yılında Rubikon Nehri'ni geçerek Roma'ya yürüdüğünde Pompei ve destekçileri şehri terk etti. Yasa gereği Roma içinde büyük bir ordu bulundurulmadığından Pompei hazır değildi. Güney İtalya'ya çekildi. Ardından Adriyatik'i aşarak Yunanistan'a geçti. Planı oradan güçlü bir ordu toplayıp Caesar'a meydan okumaktı. Kağıt üzerinde Pompei'nin avantajı vardı. Daha çok müttefiki, daha geniş kaynakları vardı. Ama ordusu dağınıktı, disiplinli değildi. Caesar ise Galya'da yıllarca savaşmış, çelik gibi sertleşmiş lejyonlara sahipti. Bu ordu ona körü körüne bağlıydı. İki taraf milattan önce 48 yılında Tesalya'da karşılaştı. Farsalus Savaşı, Roma tarihinin dönüm noktalarından biri olacaktı. Pompei'nin 50.000'den fazla askeri vardı. Caesar'ın ordusu sayıca daha azdı. Ama Caesar savaş alanında zekasını gösterdi. Pompei'nin süvarilerini bozguna uğrattı, ardından bütün ordusunu hücuma kaldırdı. Pompei'nin hatları çöktü. Büyük General Pompei kaçtı. Yunanistan'dan Mısır'a sığındı. Ama orada bile kaderi acımasızdı. Mısır'daki yöneticiler Roma'nın güçlü tarafına yaranmak için Pompei'yi öldürdü. Bir zamanların en büyük generali böylece hayata veda etti. Artık Caesar açıkça zafer kazanmıştı. Ama herkesin aklındaki soru buydu: Sulla gibi iktidarını bırakacak mıydı? Yoksa kendini kral gibi mi ilan edecekti? Caesar Roma'ya döndü. Yalnızca savaş kazanmadı, reformlar da yaptı. Takvimi değiştirdi. Bugün hala kullandığımız ayların düzeni ondan mirastır. Temmuz ayı onun adını taşır. Lejyonerlere toprak dağıttı, şehri yeniden düzenledi. Ama asıl mesele hala ortadaydı. Caesar ne zaman gücünden vazgeçecekti? Bu sorunun cevabı geldiğinde Roma'yı sarsacaktı. Çünkü milattan önce 44 yılının başında Caesar kendini ömür boyu diktatör ilan etti. Bu kararı Senato'da bile destekleyen çok az kişi vardı. Onu sevenler bile rahatsızdı. Ve sonra Mart ayının 15'inde, yani ünlü İdler gününde Caesar Senato'da kuşatıldı. Arkadaşları sandığı kişiler hançerlerini ona çevirdi. 23 kez bıçaklandı. Roma'nın mutlak lideri Senato'nun zemininde öldü. Ama bu suikast Roma'yı kurtarmadı. Aksine kaosu daha da derinleştirdi. Caesar'ın ölümünden sonra güç boşluğu doğdu. Onun sadık generalleri ve akrabaları iktidarı kimin alacağı konusunda yarışa girdi. Öne çıkan ilk isim Mark Antony'ydi. Galya'da Caesar'ın yardımcısı olmuş, iç savaşta sadık bir komutan olarak yanında yer almıştı. Caesar ölmeden önce onu konsül yapmıştı. Elinde güçlü bir ordu ve lejyonerlerin sadakati vardı. Diğer yanda Marcus Lepidus vardı. O da iç savaşta yetenekli bir politikacı ve komutan olarak öne çıkmıştı. Ama en büyük sürpriz genç Octavian oldu. Caesar'ın büyük yeğeni henüz 18 yaşındaydı. Ama mirasını sahiplenerek ve Caesar'ın intikamını alacağım diyerek halkın desteğini hızla kazandı. Antony, Lepidus ve Octavian kısa sürede ikinci üçlü ittifakı kurdu. Ama Roma'daki huzursuzluk sona ermedi. Pompei'nin oğlu Sextus Pompeius Sicilya'da büyük bir filo ve orduyla hala direniyordu. Cumhuriyet neredeyse parçalanmış, generaller farklı eyaletlerde kendi güç merkezlerini kurmuştu. Sonunda mesele yine iki güçlü adamın hesaplaşmasına dönüştü: Octavian ve Mark Antony. Bir zamanlar ittifak kurmuşlardı ama artık rakiptiler. Tıpkı Pompei ve Caesar arasında olduğu gibi Roma bir kez daha iç savaşa sürükleniyordu. Mark Antony, milattan önce 40 yılında
Octavian'ın kız kardeşi Octavia ile evlendi. Bu evlilik barış getirmesi için yapılmıştı. Ama tam tersine kısa sürede yeni bir çatışmanın kaynağı haline geldi. Çünkü Octavian ve Antony Roma'yı aralarında paylaşmaya karar verdiler. Octavian batı eyaletlerini yönetecek, Antony ise doğuya gidecek ve Part İmparatorluğu'na karşı savaşacaktı. Antony hazırlık üssü olarak Mısır'ı seçti. Ve orada Sezar'ın eski sevgilisi Mısır kraliçesi Kleopatra ile ilişkiye girdi. Kleopatra ondan çocuk doğurdu. Bu hem Roma'da skandal yarattı hem de Antony'nin karısı Octavia'yı küçük düşürdü. Artık iki adam arasındaki bağ kopmaya başlamıştı. Antony'nin doğudaki savaşları istenen sonucu vermedi. Batıda ise Octavian güç toplamaya devam etti. Milattan önce 34 yılında Antony ve Kleopatra İskenderiye'de görkemli bir tören düzenlediler. Bu İskenderiye bağışları olarak bilinir. Çocuklarına Roma topraklarını pay ettiler. Örneğin oğullarına Suriye ve Fenike topraklarının hakimiyetini verdiler. Roma senatosu için bu kabul edilemezdi. Antony kendini doğunun kralı gibi göstermeye başlamıştı. Octavian bu olayı Roma'da ustaca kullandı. Antony'yi bir hain gibi gösterdi. Sonunda milattan önce 32 yılında Senato Antony ve Kleopatra'ya savaş ilan etti. Ve karar anı geldi. Milattan önce 31 yılının ikinci gününde Korint Körfezi'nin girişinde büyük bir deniz savaşı başladı. Tarihe Actium Savaşı olarak geçti. Antony'nin gemileri sayıca daha fazlaydı. Ama ordusu hasta, morali bozuk ve firarlarla zayıflamıştı. Octavian'ın gemileri ise daha küçük ama daha hızlıydı. Çatışma başladığında Antony'nin filosu çözüldü. Kleopatra ile birlikte kaçmak zorunda kaldı. Actium yenilgisi her şeyin sonuydu. Antony ve Kleopatra Mısır'a döndüler. Octavian ise acele etmedi. Kış boyunca hazırlık yaptı. Ardından Anadolu ve Levant üzerinden yürüyerek Mısır'a girdi. İskenderiye kuşatıldı. Antony yeni bir ordu kurmaya çalıştı. Ama başarılı olamadı. Çaresiz kaldı. Sonunda kendi kılıcına düştü. Kleopatra'nın ölümü ise efsanelerle örtülüdür. Bir yılan sokması mı yoksa zehir mi? Ne olursa olsun sonuç aynıydı. Antony ve Kleopatra öldü. Octavian galip gelmişti. Mısır Roma'ya bağlandı. Büyük İskender'in kurduğu imparatorluğun son kalıntısı da ortadan kalktı. Artık Roma Akdeniz'in tartışmasız hakimiydi. Ama asıl önemli olan Octavian'ın ne yapacağıydı. Daha önce Sulla gücü eline almış ama bırakmıştı. Julius Caesar gücü eline almış ama suikasta uğramıştı. Octavian ise ikisinden farklıydı. Çok daha sabırlı, çok daha kurnazdı. Roma'nın siyasi sınıfını sakinleştirdi. Onlara cumhuriyetin devam ettiği izlenimini verdi. Ama gerçekte mutlak gücü kendi elinde topluyordu. Böylece Octavian, yani ileride Augustus olarak bilinecek adam, Roma'nın ilk imparatoru oldu. Cumhuriyet sona ermiş, Roma İmparatorluğu doğmuştu.